Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda birçok köpek sahibinin ve köpeklerin problemi olan veteriner korkusu üzerine anlatacağım şeyler var size. Özellikle veteriner kliniklerine yapılan ziyaretlerde köpeğin travmatize olması, veteriner kliniklerinden uzak durmaya çalışması, veteriner kliniğine ziyaret ettiğiniz zaman köpeğinizle birlikte köpeğin içeriye girmek istememesi gibi problemlerin nasıl üstesinden gelmemiz gerekli olduğu konularında size bilgiler vermeye çalışacağım. En başta önemli olan nokta şu: köpeğinizi veteriner kliniğine alıştırmanın yöntemlerinin başında ara ara veteriner kliniğini sebepsiz de olsa ziyaret etmeniz gerekliliği yatar. Yani sadece köpek hasta olduğu ya da aşı dönemi geldiği için veteriner kliniğine değil, ara ara sadece ziyaret hedefli de gelmeli. Çünkü köpek şu şekilde düşünmemeli: veteriner kliniğine her gelmesi bir enjeksiyon, sıkıştırılma, muayene için stabilize edilmeye çalışılma gibi bir travmayla sonuçlanmaması gerekiyor. Dolayısıyla da ara ara veteriner kliniklerini sebepsiz olarak da köpeğinizle ziyaret etmeniz gerekiyor. Özellikle köpek yavru bir köpekse bunu ilk etaplarda haftada bir, 2 haftada bir yapmanızı tavsiye ediyorum. Köpekte herhangi bir sıkıntı olsa da olmasa da. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi, veteriner kliniğine çoğunlukla aracınızla birlikte geliyorsunuz. Tabii ki köpeğin araba korkusunun olmaması gerekiyor. Bununla ilgili bir videomuz daha var. Araba korkusu köpeklerde nasıl yenilir diye. Mutlaka araba korkusundan uzaklaştırılmış olması gerekiyor. Veteriner kliniğine ziyaretinize geldiğinizde arabanızı park ettikten sonra şu hatayı yapmamalısınız: köpeği arabadan indirdiğiniz gibi direkt veteriner kliniğine sokmamalısınız. Şimdi onun uygulamasını göstereceğim. İlk önce köpeğin ortama oryante olmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü biz kafamızda veteriner kliniğine geldiğimizi ve rotamızı kurgulayabiliyoruz ama köpek için bir anda oryantasyonun ani şekilde değişmesi olduğu için, köpeğin oryante olabilmesi için, ortama, atmosferi algılayabilmesi için mutlaka veteriner kliniğinin etrafında birkaç tur attırmanızı tavsiye ediyorum. Zaten veteriner klinikleri yoğun kokuların olduğu bölgeler. O yüzden köpeğin burada birazcık vakit geçirmesi, 1-2 dakika vakit geçirmesi, ondan sonra veteriner kliniğine girmesi oldukça önemli. Bugün ziyaretimizi Türkiye'nin en kapsamlı ve en donanımlı veteriner hayvan hastanelerinden bir tanesi olan VTM, Veteriner Tıp Merkezi'nde yapacağız. Onlara da teşekkür ediyoruz, bize kapılarını açtığı için, bu videomuzun çekiminde yardımcı oldukları için. Şimdi köpeği arabadan indireceğim. 2 tane köpeğimiz var. Bir tanesi yavru bir köpek, bir tanesi yetişkin bir köpek. İlk önce yetişkin olanla başlayacağım. Aferin. Aferin olma. Köpeğimizi arabadan ilk etapta indiriyoruz. İlk önce biraz kliniğin etrafında vakit geçirmesi, eğer işaretleme yapmak istiyorsa, çünkü yoğun kokular var bu bölgede, işaretleme yapmasına müsaade etmek, birazcık koklanması, buraya, bu şekilde veteriner kliniğin etrafında biraz dolaştırıyoruz onu. Gördüğünüz gibi işaretlemelerini yapıyor. Bu mental olarak köpeği rahatlatacaktır. Zaten veteriner korkusunun altında yatan mental strestir. Bunu engellemek hedefimiz. Diğer köpeklerin bıraktıkları kokuları check ediyor. Hiç acele etmiyorum, acele davranmıyorum. Evet. Köpeği birkaç dakika kliniğin etrafında koklanmasına müsaade ettikten sonra kliniğe giriş. Şimdi köpek için, kılavuz siz olduğunuz için mutlaka öncelikli olarak içeriye sizin girmeniz gerekli. Köpeği önden göndermeye çalışmak değil, kapıyı açıyorum, önden ben girip rehberlik ediyorum. Kliniğe girdiğimiz zaman önemli olan noktalardan bir tanesi, yine klinik içerisinde, özellikle bekleme salonunda küçük bir tur atarak yine köpeğin oryante olmasını sağlamak. Kontrollüyüm kayış konusunda. Serbest bırakmıyorum köpeğimi ama etrafı
koklamasına müsaade ediyorum. Çünkü bekleme bölgeleri de çok fazla koku içeren bölgeler. Birçok insan köpeğiyle, kedisiyle birlikte burada beklediği için birçok kokuyu içeriyor. O yüzden ilk önce biraz etrafı tanıtıyorum. Eğer stabilize olacaksam da, yani oturacaksam da kendim ilk önce oturup köpeğe burada stabil kalacağımızın sinyalini veriyorum. Ama köpeği komuta etmeye çalışarak, sert komutlar vererek strese sokmuyorum. Bekleme salonunda da bu şekilde bekleme yapıyorum köpeğimle birlikte. Mümkün olduğunca sakinleştirmek, rahat olmasını sağlamak, tedirgin olmamak. Tabii burada çok önemli olan nokta sizin tavrınız. Eğer siz tedirgin pozisyonda olursanız köpek de otomatikman tedirgin pozisyona geçecektir. Kılavuzu siz olduğunuz için. O yüzden sizin hareketlerinizin de rahat olması oldukça önemli. Burada yine önemli olan noktalardan bir tanesi, köpekle birlikte muayene odasına geçmeden önce veteriner hekimimizle mutlaka bekleme salonunda köpeği bir tanıştırmak, köpeğin önceden bir kurgu oluşturabilmesini sağlamak hedeflidir. O yüzden veteriner hekim geldiği zaman onunla sizin konuşmanız esnasında köpeğin onu istediği gibi koklayabilmesi, yanında durabilmesi gerekiyor. Bakın mesela kokladı ve ben konuşmam esnasında veteriner hekimle birlikte köpek de kendini iyi hissedecek. Şimdi biraz dokunmasına müsaade edeceğim. Bir tanışalım. Evet. Kendini daha iyi hissedecektir köpek. En azından diyaloğu olan bir insan tarafından manipüle edilmek. Birazcık ödüllendirme yapılabilir. Böylece komünikasyon daha iyi hale gelecektir. Şimdi muayene odasına geçme. Muayene odasına da yine rahat hareketlerle geçeceğiz. Öncelikli olarak benim muayene odasına girmem gerekiyor ki köpek kendini iyi hissetsin. Evet, muayene odasına girdiğimiz zaman da birazcık köpeğin yine etrafı tanımasına, koklanmasına müsaade ediyorum. Tabii burada bir uygulama yapılacak olsun olmasın şöyle düşünüyorum. Küçüklükten itibaren buraya sebepli ya da sebepsiz şekilde köpeğin gelip gittiğini düşünerek bu uygulamayı yapıyorum. Eğer bu yavruluk döneminden buna alıştırılmamış bir köpek olsa endişe duyabilir. Sadece manipülasyon için gelse, yani aşı veyahut da genel muayene gibi manipülasyonlar, zaman zaman söylediğim gibi en başta sebepsiz olarak ziyaret de yapmalısınız ki köpek burayı travmatik bir yer olarak algılamasın. Şimdi Zippo zaten kliniği bilen bir köpek, yani veteriner kliniklerine gidip gelmeyi bilen, küçükken duyarsızlaştırma yaptığım bir köpek. Haydi çık. Zippo. Aferin sana. Mesela çıktığı zaman da muayene masasında yine ödüllendiriyor bakın. Veteriner hekimimiz. Aferin sana. Burada da hafif küçük ödüller vererek iyi hissetmesini sağlıyoruz. Bir hafta önce Zippo'da küçük bir enfeksiyon geçirdi. Burada bir takım uygulamalar yapıldı. O yüzden endişeli olmaması için bakın yine onu rahatlatıyoruz. Şimdi veteriner hekim bir muayene yapacak. Dinleyecek biraz köpeği. Genel olarak bakacak. Aferin oğlum. Aferin sana. Kendini iyi hissetmesi için küçük dokunuşlar yapıyorum. Bakın muayene esnasında da köpeği mutlaka rahatlatmak gerekiyor. Kötü bir şey olmadığını algılaması gerekiyor. Aferin oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Özellikle kulakların ve vücudun muayenesinde de yine veteriner hekime korkusuzca izin vermesi gerekiyor. Endişe duymaması gerekiyor. Tabii bütün bu manipülasyonlara köpeğin izin vermesinin altında neler yatıyor? Bebeklik dönemi içerisinde düzgün sosyalize edilmiş olması, kritik sosyalizasyon döneminde, özellikle tür dışı sosyalizasyon döneminde manipülasyona alıştırılmış olması gerekiyor. Aferin oğlum. Hep onu rahatlatıyorum sürekli muayenesi yapılırken. Kendim de rahat bir pozisyonda, kontrollüyüm ve rahatım. Ne tür uygulama yapılırsa yapılsın köpeğin rahat olması gerekiyor. Özellikle herhangi bir alet kullanılacaksa, işte stetoskop gibi ya da ultrason için kullanılan proplar gibi, mutlaka aletin ilk önce köpeğe gösterilmesi, bir koklamasını sağlaması, daha sonra muayeneye başlanması. Bakın Doktor Erdi
propu ilk önce koklatıyor. Daha sonra uygulamasını yapıyor. Böylece köpek endişe duymuyor aletten. Bunların hepsinin uygulamasının bu şekilde yapılması gerekiyor ki köpek veteriner muayenehanelerinde endişeli bir vücut dili içerisinde olmasın. Tabii ki muayenehanelerin zeminleri, dekorasyonları da çok önemli. Maalesef Türkiye'de birçok veteriner hayvan hastanesi veyahut da veteriner kliniği müşterilerinin kediler, köpekler yani hayvanlar olduğunu unutup insanlara yönelik dekorasyon yapıyor. İşte çok parlak ışıklar, zeminin aşırı kaygan olması, beyaz olması, köpeklerin derinlik algıları bizim gibi değil. Bunlar dezavantaj oluşturuyor. Mümkün olduğunca kliniklerin de dekorasyonlarına dikkat etmesi gerekiyor. Muayene bittikten sonra tekrar dışarıya çıkışta yine klinikten kaçarcasına çıkış yaptırmamak gerekiyor. Yani köpek kurtuluyormuş gibi düşünmemeli. O yüzden tekrar gelip özellikle veteriner hekiminizle yapacağınız konsültasyonu yine bekleme salonunda rahat bir pozisyonda böyle oturarak köpek de rahat pozisyondayken yapmanız çok daha mantıklı. Çünkü köpek muayene olduğu gibi buradan kaçarcasına çıkmamalı. Eğer ortamda başka bekleyen bir köpek varsa ya da kedi varsa mümkün olduğunca köpeğinize arkasını döndürerek oturtup göz göze gelmemesi, göz kontağı içerisinde tehdit algısı hissetmemesi hedefli bir pozisyon almanız çok daha doğru olacaktır. Bir de eğer köpeğiniz yatışa kalacaksa yani burada kontroller için kalması gerekiyorsa veteriner kliniğinde eğer her kim köpeği teslim alacaksa veteriner hekiminiz ya da oradaki görevli arkadaş hiçbir zaman gelip sizden almasına izin vermeyin. Her zaman siz götürüp teslim edin. Yani sizin götürüp köpeği vermeniz köpek açısından çok farklı bir mental algı oluşturur. Koparılmak başka bir mental algı, götürüp sizin vermeniz köpekte başka bir güven algısı oluşturur. O yüzden bunlara mümkün olduğunca dikkat edilmesi gerekiyor. Bu arada kliniğe geldiğinizde yapılabilecek uygulamaların hepsinde veteriner hekiminiz sizden mutlaka bir kilo bilgisi isteyecektir. Hem hayvanın aylık veyahut da rutin kontrolünde kilo artışı ya da azalışını takip etmek hedefli hem de uygulaması gerekli olan bir ilaç varsa onu doze edebilmek hedefli olarak. O yüzden geldiğinizde klinikte ilk vakit geçirirken mutlaka kliniklerde bir tartı aleti görürsünüz. Bu esnada köpeği tartıya çıkartıp küçük bir komutla otur. Hem kilosuna bakmak hem burada ödüllendirerek köpeğinizi biraz da keyifli vakit geçirmesini sağlamak ve kilosu hakkında da bilgi edinip veteriner hekiminiz bir tartalım dediğinde ben biraz önce tarttım deyip o datayı da onu veteriner hekiminize verip böylece zaman kaybetmemiş olabilirsiniz. Ve klinik içerisinde özellikle dikkat edilmesi gereken şey sizin rahat bir pozisyonda olmanız, köpeği strese sokacak komut uygulamaları, sertlik veyahut da köpeği zaptı almak hedefli olarak ses yükseltmesi, stresi arttıracak, tetikleyecek davranışlardan ve manipülasyonlardan mümkün olduğunca uzak durmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, eğer köpeğimiz yavru bir köpekse, şimdi Pepsi'yi çıkartacağım. Pepsi 5 aylık bir köpek. Daha henüz bebek. Buraya 3. ziyareti olacak. Yine onu da aynı şekilde arabadan indiriyorum. Mutlaka biraz önce Zippo'da yaptığım uygulamaların hepsini yapıyorum. Onun biraz oryante olması, kendini iyi hissetmesi, kokuları alması için gezdiriyorum. Gel. Onu da dolaştırıyorum aynı şekilde. Küçük ödüllendirmeler yapabilirsiniz kendini daha iyi hissetmesi için. Aferin oğlum. Ve aynı şekilde veteriner kliniğine giriyorum. Mutlaka öncülüğünü ben yapıyorum. Mümkün olduğunca rahat hareketler. Yine aynı şekilde yavru köpek tartıya alıştırıyorum. Gel. Otur. Aferin sana. Hem kilosuna bakmış oluyorum. Bebek köpeklerde bunu sebepsiz bir ziyaret olarak algılayalım. Bebek köpekte kliniği tanıtmak, hafif bekleme bölgelerinde gezmek, zaman zaman stabilize olup köpeğe burada bekleme kurallarını da algılatmak. Bakın otururken de küçük onu ödüllendiriyorum kendini iyi hissetmesi için. Aferin sana.
son derece nazik davranmanız gerekiyor. Burada hiç stres oluşturmamak gerekiyor. Ve eğer fırsat bulursam, dediğim gibi sebepsiz bir ziyarette, muayene odası boşsa izin isteyerek muayene odasına da sokuyorum köpeği. Burası büyük bir hayvan hastanesi olduğu için birkaç muayene odası var. Hepsine sokmaya çalışacağım. Bakın, girdim. Muayene odasında biraz gezdiriyorum. Kokuları almasını sağlıyorum. Özellikle muayene masasına çıkma, biliyorsunuz en çok korkulan şey. Eğer köpeğin kucaklanması gerekiyorsa yüksek bir noktadan kucaklamak onu daha mantıklıdır. Ama imkan yoksa şunu yapmak en doğrusu. Gel gel. Aferin sana. Ödüllendirip kucağıma düzgün bir şekilde alıp köpeği muayene masasına koyup muayene masasında da mutlaka onu kokladıktan sonra ödüllendirmek. Aferin. Tekrar aşağıya alacağım. Ödüllendirmeler çok önemli. Kendini iyi hissetmesi hedefli. Bakın kokluyor. Pişt, pişt, pişt. Gel. Şimdi kendisinin çıkması için çık. Haydi, haydi, çık. Haydi. Aferin sana. Burada ödüllendiriyorum. Pişt, pişt. Burada 5 dakika bile yapacağınız antrenmanın çok büyük değeri var. Yine muayene masasına çıkartmaya çalışıyorum. Çık. Aferin. Çıktığı zaman kendiliğinden ödüllendiriyorum. Özellikle steteskop gibi rutin kullanılan aletleri mutlaka köpeğe tanıtıp vücuduna dokundurarak duyarsızlaşması, reaksiyonsuz kalmasını sağlıyorum. Yine ödüllendirmeler çok önemli. Hepsi. Aferin. Ve köpeğimi indiriyorum. Yine söylediğim gibi muayene bittikten sonra da hiçbir zaman anında kliniği terk etmiyorum. Biraz yine klinikte vakit geçirmesi. Yine ortamda özellikle bebek köpekse onu biraz eğlendirmek. Aferin sana. Kendini iyi hissetmesi açısından önemli. Hem etrafı tanımasına müsaade ediyorum hem de onun rahat mental algısına eşlik etmeye ve pekiştirmeye çalışıyorum. Unutmayın, veteriner kliniklerinde biz bazı şeyleri sadece görsel olarak algılayabiliyoruz ama köpekler burnuyla görüyor. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Burası binlerce kokunun olduğu bir yer. Ne kadar rutin temizliği de yapılsa köpekler için çok farklı. O yüzden köpeğinizle geldiğiniz zaman köpeğin uzun ve derin koklamalarına mümkün olduğunca izin verin. Çünkü köpek için algı tamamen farklı. Kendini rahat hissetmesi burayı tam olarak gözlemlemesiyle mümkün. O yüzden gözlemlemesine mutlaka vakit tanıyın. Ve veteriner kliniği, hastane korkusu oluşmaması için köpeğinizde küçükten itibaren bu ziyaretleri sebepli ya da sebepsiz olarak devam ettirmeniz gerekiyor ki köpeğiniz kendini iyi hissetsin ve ileride veteriner korkusu ya da vet fobi dediğimiz olguya hiçbir zaman yakalanmasın.